Merhaba dostlarım. Bugün size Karabük Eskipazar'dan sesleniyoruz. Erol abisi. Yanımda İyi Parti Eskipazar Belediye Başkan adayı Erol Selim Bey var. Neden belediye başkan adayı olduğumuz konusunda biraz bilgi vermek istiyorum. Bu parayı siz denilen şeyler mi? Dağıtacağız. Nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Belediye başkanlarının halka vaat ettikleri şeyler neler? Özellikle bu bölgede nasıl bir belediye başkanlığı yarışı var? Ama Ali Keskinlice başkasına laf ettirmeyin. Bizim çocuğumuz, bizim çocuğumuz. Küçükşehir'de belediye başkanı adaylığı nasıl oluyor? Mehmet hoş geldin. Al. Sağ ol. Biliyorsunuz ben buraya 2 yıl önce yerleştim. Ben de ilk defa böyle bir seçimle karşılaşıyorum. Küçük bir şehirde, küçük kasabada. Çok farklı bir durum gördüm. Burada belediye başkanlığı seçimleri, devlet başkanlığı seçimleri gibi adeta. Biz tecrübeliyiz yani, işi biliyoruz. Bismillah dediğimiz gün başlayacağız yani. Çok farklı, çok çekişmeli gidiyor. Bakalım bunu Erol Bey'le de bir muhabbetini yapacağız. Erol Bey hoş geldiniz kanalıma. Teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımıza beğeni atmayı unutmayın tabii. Bunu mutlaka istiyoruz. Bu tür içerikler üretebilmemiz için bizim en büyük motivasyon kaynağımız bu malumunuz. Geliyoruz Rahmanımızla, geliyoruz Kur'an'ımızla, biz geliyoruz biz, kızınan, oğlundan, Arabistan çoğalan oğlundan, mehterinden, sazından, davulundan, biz geliyoruz biz. Erol Bey, bahsettiğim gibi ben Büyükşehir'den, İstanbul'dan buraya 2 yıl önce yerleştim. İlk defa böyle bir belediye başkanlığı seçimiyle karşılaşıyorum. Ben de burada oy kullanacağım. Hem kendi nezdimden hem kasabalı nezdimden size sorularım olacak. Evet. Öncelikle ben sizi tanımıyorum. Hem sizi benim gibi tanımayanlar tanısın anlamında bir kendinizi tanıtır mısınız bize? Evet. Doğma büyüme Eskipazar'da. 1957 doğumluyum. Endüstri meslek lisesi mezunuyum. Geçmişte siyasi hayatım çok küçük yaşta başlamıştı benim. 80 öncesinde Ocaklar Başkanlığım vardır. Daha sonra 26 yaşımda 300 kişilik bir kooperatif başkanıyım. Konut kooperatifi. 32 yaşımda da belediye başkanıyım. 3 çocuk babasıyım. Ömrüm bu ilçede geçti. Evet. 3 dönem belediye başkanlığı yaptım. 89-2002 yıllar arasında. 2002'de milletvekili adaylığı için istifa etmiştim. Belediye başkanı kendim bıraktım. Hı hı. Ondan sonra bir süre ara verdik. Ticaret yaptık biraz. O 89'a kadar da 77'den askerlik içinde 10 senedir hemşire fabrikasında çalıştım Karabük'te. Hemşehrilerimle cenazesi, düğünde, derneğinde hep beraber olduk. O günden bugüne de bu birlikteliğimiz devam ediyor. Seçimlerde de işte arkadaşlarımızın hemşehrilerin talep üzerine tekrar adaylık söz konusu oldu. Ve İyi Parti'nin adayı olarak hemşehrilerimizle bu çalışmayı yürütüyoruz. Ufak yerlerde seçim herkes birbirini tanıyor. Genelde bizim ilçemizde de çok sakin geçer. Ve saygı çerçeve içerisinde güzel bir seçim geçiyor. Evet. Şu ana kadar iyi. Zaten 30 gün vardı. Hı hı. Yani hayırlara vesile olacaktır diye düşünüyoruz inşallah. Evet inşallah inşallah. Ya Rabbi bu seçimleri bütün partiler hakkında yine aileten başkanın hakkında hayırları mübarek eyle. Ben de burada halkın nabzını tutuyorum hani dışarıdan gelen biri olarak. Seçimlerde saygı, sevgi adalet arasında, halk arasında çok güzel. Hiç sıkıntı yok ama benim gördüğüm yani böyle sanki devlet seçimi gibi ciddi bir bakış var belediye başkanlığı seçiminde. Herhalde belki de bütün küçük şehirlerde belki de böyle bilemiyorum. Ben ilk defa karşılaştığımdan adayların hepsinin ciddi çalışmaları var. Hepsi kapı kapı dolaşıyorlar. Yani aşağı yukarı bütün adaylar kapımıza geldiler. Hepsinin çalışmaları var, hepsinin projeleri var. Bu anlamda projelerinizle ilgili sorular sormak istiyorum size. Yani hemen hemen benim gördüğüm diğer adaylarla da projeler birbirine yakın. Mesela herkes diyor ki işte mevcut terminal olmaması ilçede. Oraya böyle bir kulübe gibi bir yapı yapılmış. Benim özellikle gördüğüm trafik açısından çok tehlikeli bir yerde. Yani diğer adaylar oranın yenilenmesine, içine bir lavabo yapılmasına falan odaklanmış gibiler. Öyle değil de onun başka bir yere taşınması kesin bir şart gibi görüyorum ben orayı. Çünkü direkt kazanın olacağı yerde duruyor o kulübe. Kulübe diyorum ben ona. Yani bunun gibi sizin diğer adaylardan farklılık arz eden projeleriniz var mı? Böyle kısaca bir bahsedebilir misiniz? Biz aday olmadan önce arkadaşlarla oturduk,
Eski pazarın sorunları nedir? Eski pazarın derdi nedir? Hemşehrilerimizin beklentisi nedir diye üzerinde önce bir çalıştık. Sorunları tespit ettik. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani ben eski belediye başkanı yaptığım için siz bilmezsiniz ama bizim yaş grubuna, işte 40-50 yaş grubuna sorun. Eski pazar neler vardı daha önce? Kim yaptı diye bir sorun. Evet. Ne oldu da bugün bu ilçede bunlar yok diye bir sorun. Yani ben şimdi şu buradan göstereceğim size, şu karşıya doğru baktığınızda orada aile bahçemiz vardı. İçinde yüzme havuzu vardı, halı sahamız vardı. Evet. Peşinden orada sosyal tesisimiz, otelimiz vardı şu bölgede. Akşam oldu mu bu cadde cıvıl cıvıl oldu. Yani bir birliktelik vardı. Evet. Bir İzmir'de olan Çankırı'ya bağlıyız. Çankırı'da halı saha yokken biz bir halı saha yaptık. Yine Eskipazar Süper oldu ama o dönemde biz Çankırı şampiyonu yaptık. Üçüncülük ve katılma maçlarına gittik. O mücadeleyi yapmıştık. Dolayısıyla bugün onların hiçbiri yok. Evet. Bir aile bahçesi yok bu ülkede, bir otel yok, bir restoran yok. Yani gençlerin top oynayabileceği halı saha bizim bıraktığımız bir yer. Evet. Gençlere diyoruz ki işte içki içmeyin, kumar oynamayın, efendim şunu yapmayın, bunu yapmayın da ne yapacak gençlere? Ne veriyorsunuz? Yani gençlere bir şey verebiliyor musunuz? Evet. Onun için gençlerin sosyal yaşantısını artırmak lazım. Dolayısıyla bu işi biliyoruz, tecrübeliyiz. Projelerde benzerlik var diyorsun. Bizim projelerin hiçbir onlarda yoktur. Bizim yaptıklarını onlar hayal edemez. Evet, Öyle başkanım. bir ortam var yani. Yapacağız edeceğiz demek de olmuyor. Nasıl yapılacağını da bilmek lazım. Biz belediyeci olduğumuz için belediyenin bütçesinde bile gelirini gideni biliyoruz. Ne kadar personel çalışıyor nedir ne değildir hepsini bilgisini de aldık biliyoruz bunları. Evet. Biz değişik sosyal belediyeciliği artık Eskipazar'da ön plana çıkaracağız. Yani geçmişte düğün salonu yapmıştık biz mesela. Düğün salonumuz vardı Mermer bölgesinde yani. Orada bütün hemşehrilerim düğün yaptı. Hatta dışarıdaki çevre ilçelerden de gelip orada düğün yapanlar vardı. Onu da yıkıldı yani. Evet başkanım. Onun için şu andaki plan projemizde de daha farklı şeyler yapacağız. Yani ekonomik şartlar ağırlaştı ülkede. Ekonomik şartlar ağırlaştı. Buradaki zaten kırsal bölge, emekli kesimi burada yaşayanlar, onların yaşantısını iyileştirme yoluna bakacağız. Yani bu nasıl olacak? Yani su ücretlerine indirim yapacağız. Birinci Evet. madde. İkinci maddemizden işte biraz evvel bahsettik, metinlikte de bahsettik. Diyoruz ki şehir içi taşımacılığını bedava yapmaya çalışıyoruz. Yapacağız Evet. inşallah. Yine Karabük dolmuşları 70 lira. Sabah ve akşam arabaların yarı ücretini biz vererek onların Karabük hastaneye rahat gidip gelmelerini sağlıyoruz. Evet. Belediye Yani olarak şöyle mi başkanım? 70 gidiş 70 geliş biz de ödüyoruz. Benim çocuğum da Karabük'te okuyor. Ve ben de bu durumdan muzdaripim gerçekten. Yani İstanbul'da çocuğum 230 lira gibi bir rakama 200 kere araca binebiliyor. Doğru. O belediyenin Akbil uygulamasından bir ay boyunca onu kullanıyor. 200 küsür liraya her yeri geziyor yani. Evet. Okuluna, işine her yere gidip geliyor. Burada ciddi bir para yani 5-6 bin lira yol parası veriyorum çocuğuma sadece ayda. Yani bu 70 liranın 35 lirasını siz belediye olarak mı karşılayacaksınız? Evet. Sabah ve akşam arabalar yani. Bu yanlış anlaşılmasın. Evet, yani sabah 2 akşam 2 gibi mi? Akşam, sabah 2, akşam 2. Evet, iş Yani saatinde sabah öğrenci 7'de dönüşünde. gider Evet. ve akşam 6'da dönen arabaların Tamam. 20 kişi, 2 araba Evet. hesap ediyoruz. Yani 70 lira verecek, vatandaş 35 lira ödeyecek. Evet. Biletini orada kesilecek. Minibüsçilerle konuştuk. Evet. O parayı biz ödeyeceğiz yani. Hı hı. Yani emekli orada hastaneye kadar çıkacak bu arabalar olmuşlarla yani. Evet. Onun için emeklinin yaşantısını Evet. rahatlığını işte bahsettiğim gibi öğrencilerimizin yaşantısını. Öğrenciler hakkında daha değişik projelerimiz var ama bir de tabii varınca bütçeye de bakmak gerekiyor. tabii Şu anda ki. biliyorum ama Hı hı. yani onda gelir artışı şeyler yapmak lazım. Şimdi orada bahsettik yani ben ayda 1 milyon civarında gelir artışı yapacağım. Bunu suya zam yaparak değil, emlak kredisini artırarak değil, vatandaşı ek yük getirerek yapmayacağız. Evet. Onun yolunu biliyoruz nasıl yapılacağını. Şimdi onu söylemek istemiyoruz şey olur ama kolay. Çok Tabii kolay. muhakkak siz de 3 Onu- dönem Tabii, üç başkanlık dönem belediye yapmıştınız. başkanımız var. Buradaki en tecrübeli kişi sizsiniz tabii. Mesela kreş yok. Yani kreş niye olmasın yani hemşehrilerimiz fabrikalarda çalışıyor. Çocuğun sabahleyin bırakacak, akşam alacak. Yani o kreş işini mutlaka gerçekleştireceğiz. Buna benzer yani ne bileyim işte biraz evvel bahsettik ki üniversite öğrencilerine ben maaşım ayda 25 bin lira vereceğim. Evet. Başkan yardımcısı 15 bin lira maaşını alarak onu 150 bin yapıp alan her öğrenciye ayda
1000 lira civarında bir yardım yapar. Evet, Üniversite 150 bin lira civarı aylık kendiniz Tabii, özel biz katkıda ona bulunacaksınız. özel katkıda bulunuyor. Evet. Bunu vereceğiz yani. Her öğrenci, üniversitede öğrencisinin okuduğu dönem süresiyle ayda 1000 lira para yardım edeceğiz. Evet. Başarılı olanlara. Erol abisi. Yani buna benzer sosyal belediyeciyle ön plana çıkaracağız. Evet. Otelimiz yok yani, hamam yok yani. Daha vardı işte bir de. O zaman sayısı 46 yataklıydı. Orada çok güzel otelimizde, altı restoranttı. Her Evet, akşam başkanım. full olurdu. Biz işçinin maaşını o parktan, halı sahadan ve otelden karşılıyorduk. Evet. O dönemlerde o maaşları, personel maaşını öyle ödüyorduk. Ben hatırlıyorum başkanım, sözünüzü kestim. Daha önce de tabii ben buralı olduğum için senede Evet. bir hafta 10 gün bir gelirdim buralara. Burada yüzüldüğünü biliyorum ben. Evet. İnsanlar yüzer, hatta biz de şurada bir yüzsek falan diye düşünmüştük. O düğün salonunun, o dediğiniz, bahsettiğiniz binanın çalıştığı dönemleri ben hatırlıyorum. Çok güzeldi. Şimdi gördüm bu halı sahada top oynanmıyor. Patates çukuruna dönmüş. Evet. Orası çok izbe, böyle tehlikeli, yani insan geçerken korkuyor. Yani nasıl olmuş da sonra mermerde hastanenin üstünde bir park yapılmış. Orası çok kısa sürede Kent, çok sıkıntı olmuş, evet. Şimdi şu yol boyu var. Orada da bahsettik. Evet. Yani içeri girişine mermerden tutun, bu okul üniversiteye kadar bunun ışıklandırmasını hatırlar. Şurada dinlenme grupları var, oturma yerleri Evet. var. Yani. Oraları daha modern hale getireceğiz ve orada cam teras yapacağız derenin üzerine. Evet. Vatandaşımız orada gelip oturabilecek. Evet. Yani ışıklandırmalar ne? Orada bakımlar Buranın da en yapıyoruz. güzel yeri orası. Ben oraya Evet. kordon boyu diyorum. Kordon boyu, o Evet. kordon boyu canlı yapacağız. Bu kordon boyu, bu dere üzerinde de bir takım projelerimiz var ama tabii bunu yani devlet su işleriyle görüşerek yapacağız. Evet. Yani bu su boşuna akıyor. Şimdi Allah nasip ederse belediye başkanı olduğumuzda bu suyun başına bir defa 100.000 balık atacağız. Yani planlarımızda. Çünkü Evet. bu su müsait. Geçmişte vardı çünkü bu derede balıklar. Evet. Ama onları sağlayacağız ve işte dedim cam terası yapacağız. Kademeli, eğer devlet su işleri müsaade ederse kademe koyacağız. Evet. Suyun şeyin hatta daha ileri Eskişehir'e gittim baktım belki o kadar yapamayız ama orada bir sosyal yaşantı hayatını artıracağız. Evet. Başkanım, gördüğüm nacizane sorunlardan birisi de çöp sorunu kasabada. Ben bir resmi kurumda işim olmuştu. Arabayı şöyle bir dere kenarının üst tarafında bir yere çektim. Sonra oradan bir vatandaş geldi. Bana dedi ki şu şişeleri sen mi attın dedi. Dedim yok ben atmadım, ben niye atayım? Ondan sonra ben de dedi hani buraya gelip böyle atıyorlar falan da dedi, sen mi attın diye böyle bir çıkışacak gibi oldu. Sonra tanışınca bir muhabbet ettik. Sonra kendisi onları aldı, dereden aşağı doğru atıverdi. Yani böyle halkta da öyle bir bilinçsizlik var. Dere türü yokuş aşağı olan yerlere hemen çöpleri yuvarlayıveriyorlar. Belediye de temizlemiyor. Oralara gelip en azından buraya çöp atmayın diye bir şey yazmıyor, bir yaptırım yapmıyor. Bu tür her yer böyle çöpe dönmüş burada benim gördüğüm. Sıkıntı yani, şişeler, şaşal şişeleri, çöpler, hafriyatlar. Bu konuda mesela Şimdi yani mevcutu suçlamak derdim yok. Evet. Yani belediye başkanı arkadaşlar görevi bırakıyor. Tabii olmayı kendisi. Yani belediyenin asli görevidir yani suya tutmak, evet. çöp almak. Bunlar belediyenin asli iş. Bunlar yapamıyorsa belediye bir yerde problem var. Yani elbette bu ülke çok temiz olması. Başıboş hayvanlardan ilçeyi Evet. temizlemek lazım. Onların zarar vermesini önlemek lazım. Evet. Bunlar belediyenin asli görevlerdir yani. Evet başkanım. Onun için ben bunları gündem dahi yapıyorum. Belediyenin ne iş var kardeşim? Bunları zaten yapacaksın. Evet, bunlar zaten yapması Ben bu gereken ülkede şeyler. yaşıyorum. Kendim Evet. nefes aldığım bir ülkede pis olmasını ister miyim? Bir olmasını ister miyim? Onun için çalışan arkadaşlarımızla beraber bunları sorunlu olarak görmüyoruz. Yani. Evet. Bunlar mutlaka yapılması gereken. Diyorum ya asli görevin. Anladım tabii Suya ki. akıtacaksın, çöp alacaksın kardeşim, yolunu yapacaksın, asfaltını yapacaksın. Bunlar beni asli görev. Biz şimdi bunun ilerisinde belediyecilik Evet, düşünüyoruz. evet Yani başkanım. ilçede, belki çok ilçede olmayan şeyleri burada yapacağız. Yani sosyal belediyeciliğe geçiş yapacağız. Ve bu ilçenin sorunları hakkında biliyoruz. Konut sıkıntısı var ilçede, Evet. müthiş derecede. Yani 300 konut planlama yapıyoruz. Çünkü ben yaptım geçmişte bu konuyu. Ben 600'e yakın kooperatifin burada olmasını sağladım. Vatandaşın ev sahibi yaptım. Evet başkanım. Ya bugün yok. Onları yapacağız. Yani eğitimdeki çocuklarımıza üniversiteleri söyledik, onu veriyor ama bir de ilkokuldaki öğrencilere bütçeye bakacağız ona. Onu söz vermiyorum ama aklımızdaki bir şey.
Onları sabah kahvaltısı yani bu beslenme çantalarında onlara bir kahvaltı verebilir miyiz? Acaba bir simit, süt verebilir miyiz diye bunları da düşünüyoruz yani. Ama tabii bunlar imkan meselesi, imkanlar meselesi. Onlara da bakacağız. Şimdi ben bunlara sözlerini yapmadan ama şu projemiz üzerinde broşürdeki yazıda 30 maddeyi alan su hayata verir. Bir şey tanıyoruz yani. Adliye polisini biliyoruz, ne olduğunu, Atlayamam'ın da ne olduğunu biliyoruz. İşte biraz evvel bahsettik, küçük sanayi sitesini biliyoruz. Yapılması, nasıl yapılacağını, ne bileyim organ sanayi yapılıyor. Onlarla ilgili o yatırımları nasıl yapacağımızı biliyoruz. Evet. Bunlar olması gerekiyor. Eskiden festivaller yapardık yani. Bu akşam oldu mu o festival döneminde burada nüfus 20-25 bin olurdu. Yani Çatalhöyük'te Türkiye'nin baş pehlivanlarını getirdi. O zamanki baş pehlivan Mehmet Güçler, Reşit Karabacaklar falan bilmem ne getirip Çatalhöyük'te onları birleştirdik. Bunlar hiçbiri yapılmıyor yani. Ya bu insanların eski kadar da yaşayan insan da haklı ya. Evet, Senede 2 gün olsun bir moral bulma, eğlenmesi lazım çoluk çocuğunun. Yani Çatalhöyük'te bizim o dönemlerimizde geceden giderdim hep burada festival için müzik programları bitince geceden Çatalhöyük'e gider orada yatardı. Evet. Güreşleri seyretmek için. Yani orada bir 20-25 bin kişi oluyordu, 15 bin kişi oluyordu en kötü ihtimallerle. Bunlar eskiden haklı yani. Evet, ben vatandaşın Gerede'de haklı bir yani. defa katıldım, çok güzel oluyor. Bu Çeteren'e de birkaç defa gitmişliğim var öyle. En son gittiğimde her taraf çöp, İşte virane. o Çatalhöyük'ün mesela oradaki Boğaz Köprüsü şeklindeki o köprü, oturma grupları, yürüme yollarını ben belediye başkanında ben yapmıştım. Evet. O zamanlar ben şeyi ayırmam, ben köye, kente hizmet ederim, köye de hizmet ederim. Anladım başkanım. Çok köyün organizasyonunda katkımız vardı, suyunda katkımız vardı, belediye olarak o zaman kepçe yok herkeste, bir tek belediyenin kepçesi o, bunlara yardımcı olur. Bundan sonra da yardımcı olur. Yayla turizmini geliştireceğiz yani. Adliye Polisi turizm olarak turizm bürolarıyla, bakanlığıyla görüşerek onu dünya şeyine tanıtmamız lazım. Evet başkanım. Onları yapacağız yani. Bunlar bilgimiz, becerimiz dahil. Evet. Müsaadenizle kameraya göstereyim. Başkanımın tam 30 maddelik projelerimiz başlığı altında yapacağı şeyler var. Benzer projelerin haricinde ve dikkatimi çeken bazı farklı durumlar var. Şimdi başkanıma soracağım onu. Bu arada hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Yeniden büyük işlere birlikte imza atalım. Sözümüz var, yeniden yaparız. Başkanım, ben buraya ilk taşındığımda nakliye arabası sabah çok erken geldi. İşte ben pastaneye gittim, biraz bir poğaça, simit falan bir şeyler aldım. Bu çalışan elemanlara bir çay falan demleyeyim dedim. Tabii bilmiyorum ben burayı. Bir çay demledik. Çay böyle sütlü kahve gibi oldu. Şaşırdık yani, dedik burası küçük bir kasaba, musluğundan güzel su akar falan. Dedim herhalde belki ev bir müddettir kullanılmadıysa boruda bir şey birikmiştir falan. Döktük, yeniden bir tane yaptık, o da süt gibi oldu. Sonra dedik kusura bakmayın dedim onlara, yani suyun o kadar kireçli olduğunu o zaman anladım ben. Yani sular o kadar kireçli ki hiç içilmiyor. Bu içilmeyi bırak, dediğiniz gibi siz kez açışında bahsettiğiniz gibi çok sıkıntılı. Elektronik cihazlara falan sıkıntılı. Bu konuda böyle belki bilemiyorum tekniğini de, siz belki vakıfsınızdır. Köklü bir çözüm, belki böyle bir arıtma sistemi gibi bir şey, böyle bir projeniz var mı bunun için? Var tabii. Ben de müzdarım, umarım da müzdarım. Yani çok müzdarım. Evet. Yani ilk bakacağım işlerden bir tanesi bu. Yani su ile ilgili biraz çok teknik olarak bilmiyorum ama dinlenme havuzları yaparak kireci çökertici Evet. çökerteceğiz. Saf su halinde, yani temizlenmiş, sertliği düşürmüş su halinde ilçeye vermeye çalışacağız. Bu yani olması gereken mutlak surette olmazsa olmazımız. Evet. Yani orada da söyledik. Yani bizim burası birinci deprem bölgesi. Evet. Allah korusun bir sallantıda bu su kaybolabilir. Kaynak suyu bizim suyumuz. Evet. İkinci bir su şebekesinde bu ilçeye getirmek zorundayız. Onun üzerinde de bir çalışma yapacağız yani. Evet, evet başkanım. Başkanım, benim bu konuda naçizane bir fikrim var. Evet. Ben buraya geldim geleli buna kafa yoruyorum. Hatta böyle küçük yerlerde bu minibüsçüler biraz böyle sıkıntılı oluyormuş falan deniliyor. Yani belediyeler bazı mesela tatil yörelerinde, Muğla gibi bazı yerlerde gündüzleri yolcu olmuyor. Yani yolcu çıkmadığı için de sıkıntı oluyor. Adam da haklı, bir aracını ona tahsis ediyor, eleman tutuyor, belki şoför tutuyor falan, para kazanamıyor. Böyle yerlerde belediyeler
kendilerine araç edinmişler. Günün belli saatlerinde sizin bahsettiğiniz gibi belediye kendi aracıyla bir taşımacılık yapıyor. Onun haricinde özeldi sektör. Buradaki gibi özeldi. Yani böyle bir şey düşünülebilir mi ileride? Yani belediyenin 2 aracı olsa bunlar rut yapsalar 2 defa sizin dediğiniz gibi belki halkın ihtiyacı görülür ama hani sizin bahsettiğiniz bu 20 kişi belki yetmeyebilir. Bu 20 kişi yani Kalep'e gidecek o zaman. Ama şehir içi taşımacılığında buna katkı. Şimdi yapabildiği iş söylemek lazım. Evet, tabii muhakkak. Yapabildiğimizi de anlatıp yani Kalep'te tamamen bedava ya işte otobüs koyuyoruz bilmem ne. Bunlar Yok, biraz sıkıntılı. Orada da 56 tane minibüsçü vatandaşımız 56 var. tane evet anladım tabii. Onların da geçim şartlarını Tabii. düşünmek zorundayız yani. Muhakkak, Şehirde evet. S plakalılar var, bunlar taksicilerimiz var, bunları düşünmek zorundayız. Evet. Onların gelirlerine zarar vermeden bu işe gitmek lazım. Onun için biz şu anda 20 Evet. diyoruz. Ama belediyenin durumuna bakarız, kaynak müsait olur. Belki biraz geliştirebiliriz. Ama minibüsçülerde bu şartlar altında onlar da mazotu 40 lira, 45 lira mazot olmuş. Evet. Yani araba parçaları vurmuş gitmiş. Öyle. Çok kolay değil onların işi. Hepsi O Avrupa arkadaşlarımız var, dolarla, onları euroyla düşüneceğiz tabii. Düşünmek zorundayız. Bu açılışta bahsettiğiniz kasaba içinde, ilçe Kasaba, içinde kasaba. hani yaşlılar falan var, çarşıya Aynen. inemiyorlar, markete gelemiyorlar gibi yani böyle bir rut Bizim yapıp ilçemizin yüz ölçümü geniş. 9 tane yerleşik mahalle var ayrı ayrı. Yani mahalleler arasında 3,5-4 kilometre, 5 kilometre olan yerler var. Evet. 5 kilometre yere vatandaşın bir mahallede akşam bir oturmaya gitse gidemiyor yani. evet. Onları bir saat. Geçmişte ben belediye başkanı hiç yoktu. Yapmıştım o zaman. 2 saatte bir araba kaldırıyorduk. Gece 11'e kadar servis devam ediyordu. Şimdi belediye bunu özel sektöre yaptırmaya çalışıyor. Minibüsçü arkadaşlara yaptırmaya çalışıyor. Onlarla konuşacağız. Bu sorunu çözeceğiz yani. Bedava şekilde ama belediye olarak parasını yine biz vereceğiz onu yani. Evet anladım başkanım. Vatandaş yapacak onu. Tamam başkanım soracağım. Kreş ve huzur evi. Şimdi kreşi mutlaka yapacağız. Bahsettik. Yani bu fabrikalar çalışan oldukça bayan arkadaşlar var baktım ben. Yani ayakkabı fabrikasında, sunta fabrikasında, maden suyunda, diğer fabrikalarımızda olan yerlerde. Şimdi bu hanımefendiler yani çocuğunu ya anasına ya babasına bırakıyor. Yani ana baba yaşlı, çocuğa bakmakla mükellef oluyor yani akşam gelesiye kadar. Ama bir kreş yaparsak sabah 8'de çocuğunu bırakacak, akşam 5'te işten çıkacak, çocuğunu alacak. Evet. Kreşi mutabık. Oraya işte görevli öğretmenleri, yetkilileri, her kimse biz belediye olarak alacağız, temin edeceğiz. O işi çözeceğiz. Yaşlı bakımında yani vatandaşlarında böyle bir talep var ama bunu şimdi otel açacağız nasip olursa. Otelin bir katı yani orada 9 oda yani 18 yatak şeklinde ama 9 yatak düşünelim ilk etapta. Onun bir katını yaşlılara tahsis edeceğiz. Allah nasip ederse öyle bir şey olduğunda bakıma muhtaç ama %100 kimsesi yok bilmem ne herkese olmaz yani o biliyorsunuz. Onun 3 ayın yemini biz vereceğiz. Bakımını da biz yapacağız. Tamamen yani. Onu da Evet. yapacağız inşallah. Evet başkanım. Bakabilirsiniz ben kesin. Başkanım seçim bürosu açılışında bahsettiniz. Çok dikkatimi çekti. Belediye başkanı olursam maaşımdan bir miktarını atayacağım belediye başkanı yardımcısının maaşından bir miktarını ve ayrıca temin ettiğim böyle iş adamlarından filan kaynaklar var. Hepsini üniversite öğrencileri için burs için kullanacağım dediniz. Nasıl yapacaksınız? Ne kadar vereceksiniz? Ben belediye başkanlığından 25 bin lira. Broşürümüzde belirttik yani. Evet. Bizim bu broşür altındaki bütün 30 madde altında söz veriyorum. İmzam vardı yani. Yapabildiğimiz şey konuşuyoruz. Ben 25 bin lira, başkan yardımcısı maaşından 15 bin olmalı 40 bin lira birinci etapta. Dediğim gibi orada işte yardım etmek isteyen arkadaşlar da var bu işe. Evet. Bunu ne olur miktarını bilemiyorum bizim için. En az her öğrenciye 1000 lira Evet. her ay bir yardımda bulunmak istiyoruz. Bunun da tabii belli kriterler de olur. Tabii Yani ki. böyle gönül istek hepsine vermek ama inşallah hepsine verebiliriz bunu. Evet. Çünkü İhtiyacı olanlara. ihtiyacı Hı hı. olanlara tespit edeceğiz, vereceğiz yani bunu kesinlikle. Çünkü ben parayla pulla işim yok. Yani benim Allah'a şükür orada da bahsediyor. Bir oturacak evim var, bir bilecek arabam Evet. var. Devletin verdiği bir maaş var. Evet. Onun için başka sıkıntımız yok bizim. Eyvallah Bunu başkanım. inşallah yapacağız. Yine dikkatimi çeken bir konu otobüs terminalinin
yeri için siz daha önce herhalde bir kamulaştırma yapmışsınız. Evet. Eğer başkan olursanız oraya bir terminal gibi bir şey, bir bina mı inşa edeceksiniz ve devamında dediniz ki eğer yaptığımız yere de şehirler arası otobüs firmaları işte girmek istemezlerse, ilçeye girmek istemezlerse o zaman da biz kendi otobüslerimizi günde 1 veya 2 tane İstanbul ve Ankara'ya koyacağız dediniz, otobüs alıp belediyeye. Böyle bir şey mi yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Şimdi biz bu geçmişteki belediye başkanlığı bu terminal yapmıştık. Yani şu anda esnaf kefaletinin olduğu yerde, yani minibüs durağının karşısında o binayı yapmıştık. O binanın altı kafeydi, Evet. tuvaletlerini falan yapmıştık. Üstü de yazıhanelerdi. Yani orada işte hem minibüsler oradan kalkıyordu, Koç'tu, Güven'di bilmem ne de yazıhanelerinde vermiştik. Evet. Orada da 2,5 dönümleri kamulaştırmıştım ben altında. Yani otobüs girip çıkışı sağlayabilecek bir şeydi. Bu çevre yolu yoktu. Yani orada yapacaktık. Bizden sonra bu geliştirilmedi yani. O bina şimdi orada bir fabrika altta da 300 kişi bir salon yapmıştım. Salon da vardı yani o kongreler yaptığımız salonda, hatta 400 kişi bir salondu. Hala duruyor orası. İşte üstü yazıhaneler, lokanta var şimdi orada. İşte altı kahvenesi, yolcunun dinlenebileceği zaten. Geliştirilmedi. Şimdi firmalarla görüşeceğiz. Yani girmesini sağlamaya çalışacağız. Girmedikleri takdirde eğer anlaşamazsak, yapamazsak bu işi, yani ilk etapta aklımızdan geçen 2 tane bir araba veya 4 tane olması gerekiyor, öyle düşünüyorum. Şimdi sabah İstanbul Ankara'ya gidecek, akşam dönecek ama yani karşılıklı da olabilir diye. Ama en azından 2 araba buradan işte İstanbul arabası veya Ankara arabası sabah 7'de çıkacak. Veya İstanbul arabası gece 1'de 2'de çıkar, sabah uyuyanlar. Böyle bir şey akşam da oradan yolcusuna alıp gelecek. Böyle bir şey de inşallah yapmaya çalışacağız. Yani mutlaka onu çözeceğiz. Vatandaşımız direkt bir şeye girecek yani. Evet değerli dostlar, son sözü başkanıma vermeden önce başkanın şu 30 maddelik projelerimizdi. Ben size kısa kısa başlıklarını bir bahsedeyim. Sonra son sözü başkanıma verip kapatacağız. Üniversite öğrencilerine her ay belediye başkanlığı maaşından en son bahsettiğimiz rakamla destek sağlayarak burs verilmesi, en düşük emekli ücreti alan emeklilerimiz ve hiçbir geliri olmayan sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımız için her gün için evine 2 ekmek ya da ayda 60 ekmek. 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine LGS ve YKS sınavlarına hazırlık için belediye destekli ücretsiz kurs. Bu çok önemli gerçekten. Evet. Şehir içi yolcu taşımacılığını bahsetmiştik. Şehir içinde sürekli belli saatlerde işte halkın kasabaya gidiş gidişi. Belediyenin desteğiyle yapılan toplu sünnet şölenlerinin devam edeceği, evde yaşlı ve hasta bakımı, bu da çok önemli. Sabah ve akşam 20'şer kişi minibüs ücretlerinin yarısının belediye tarafından karşılanacağını bahsetmiştik. Otobüs terminali, ilköğretim öğrencilerine beslenme desteği, durakların yeniden düzenlenmesi, tertemiz, yeni ve soğuk havalardan korunaklı kapalı duraklar yapılması, organize sanayi bölgesine kurulacak olan fabrikalarla belediye olarak girişimlerde bulunarak işsizliği engellemek adına Eskipazarı ilçesinden işçi alınması teklifi ve bunların takibi, Karabük'ten Ankara ve İstanbul istikametine giden şehirler arası yolcu otobüslerinin şehir merkezine girmelerinin sağlanması bahsettiğimiz gibi, 45 gün içinde yapımı tamamlanması planlanan büyük modern bir aile çay bahçesi, Ayasofya, Mevlana ve Çanakkale şehitliği gibi milli ve manevi değerlerimize belediyemiz tarafından kültür gezileri düzenlenmesi, organik tarım ve hayvancılık cazibe merkezi yapılması, Eskipazar Spor Kulübü ile ilgili çalışmalar, yüksekokul yolunun ışıklandırılması, öğretmen ve memur çalışanlarımız için yer temini, Eskipazar ilçesine senede bir defa 3 gün sürecek panayır, misafir konaklamaları için otel, eskiden yapıldığı gibi Çetören tesislerinde festivaller, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim ve bakım hizmeti alabilmeleri için kreş, öğrenciler için kültür ve sanat evi, yine belediyenin eskiden yaptığı gibi belediye destekli kooperatif sistemi ile düşük ücret ödemeli sosyal konut projesi, 300 konut demiştiniz başkanım. Evet.
Küçük sanayi sitesinin altyapı düzenlemeleri, mezarlıklarla ilgili düzenlemeler, çocukların ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar, kireçli su çözümü, Akkaya Hamamı ve Hadrianapolis antik kenti ile ilgili çalışmalar. Evet başkanım, projeleriniz gerçekten çok güzel. Çok yüksek sayıda 30 tane projeniz var. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa? Şimdi bunlar tamamen çalışılmış projeler. Üzerinde bir aday olmadan orada da bahsettik. İlçenin sorunlarını tespit etmeye çalıştık. Tespitinde çözüm yolları nedir diye üzerine çalıştık. Çözebildiğini çözemediğini. Altına da söz veriyorum diye imzamızı attık. Evet. Yani netice itibariyle bunlar 5 sene içerisinde, bu zaman süreci içerisinde yapabileceğimiz işler, çok güzel yapacağımız işler de var. Ya bunlar bizim yapacağımız taahhütlerimiz. Daha tabii yarın göreve geldiği vatandaşın talebi olacaktır. Onlara da bakacağız ayrıca. Onlar farklı. Evet. İnşallah güzel bir seçim olacak. İnşallah. Yani Cenab-ı Allah bize nasip ettiği takdirde hemşehrilerimizin de destekleriyle Evet başkanım. bunlar bizim sözümüz. Yerine getireceğiz, yapacağız. Bu ilçe bazı şeyleri hak ediyor. Burada yaşayan insanlar daha sosyalleşmeye hak ediyor. Ve ekonomik durumlarında iyi olması. Belediye olarak elimizden ne gelirse onu yapacağız. Şartlar ağırlaştı. Geçim şartları çok ağır. Evet başkanım. Bunları mutlaka sağlamaya çalışıyoruz. Bizim sözümüz sözdür. Biz geçmişte yaptık. Bu konularda tecrübeliyiz. Biliyoruz, işi biliyoruz. Orada bahsettiğim gibi Mazmaki Aydın Günü akşam memur arkadaşlarla toplantı yapalım. Hemen çalışmaya başladı. Ertesi günden itibaren bunlarla ilgili çalışma var. Biz Karyalık, Adalım dönemi yok. Biz belediye bütçesini biliyoruz, gelirini biliyoruz, giderini biliyoruz. Bunlar bankasından ne geldiğini biliyoruz. Eski buranın kısmı 6,5-85 olduğunu biliyoruz. Paranın ne kadar geldi, ne kadar geldi onları biliyoruz. Para artışı, kaynakları da biliyoruz. İnşallah bunlar yapılabilecek şeyler. Bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet. İlçemiz için yol alacaktır, Türkiye için yol alacaktır diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. İlginizden Son dolayı. olarak bir şey ekleyeceğim ben de. Şimdi benim takipçilerim büyük şehirlerden küçük şehirlere yerleşirlerse, malum büyük şehirlerde yaşam şartları da çok zorlaştı. Kiralar, ekonomik durum. Özellikle tabii eski pazarlı olup da şehir dışında yaşayan hemşehrilerimiz için tekrar eski pazara dönüş konusunda, yani dönmeyi düşündüklerinde tavsiye edebilir miyiz? Buraya gelin diyebilir miyiz? Ben 2 senedir buraya geldim. Memnunum. Örneğin bakın, bir belediye başkanı adayını karavanımda ağırlayıp bir röportaj yapabiliyorum. İstanbul'da sadece çoğu belediye başkanlarının ismini kağıt üzerinde görüyoruz. Hiçbirini tanıma şansımız, bir muhabbet etme şansımız, bir isteğimizi, bir talebimizi söyleme şansımız olmuyor. Belki o müdürden defalarca birilerinden geçerek ancak çok elzem bir şeyse görüşme şansımız oluyor. Bu küçük yerlerde bazen çarşıda dolaşırken bile belediye başkanını görüp selamlaşıp el sıkıştığımız oluyor. Yani burada yaşam çok samimi, çok güzel. Ben naçizane şahsım adına, eski pazarlıysanız, buraya geri dönmeyi düşünüyorsanız buraya dönmenizi tavsiye ediyorum. Hangi şehirde yaşıyorsanız, nereliyseniz kendi küçük kasabanıza dönmenizi tavsiye ediyorum. Buralarda yaşam güzel. Dediğim gibi böyle. Siz... Bir ilave yapayım. Evet. Bu belediye başkanlığını geçmişte yaptığım dönemde bu yüzme havuzu, halı sahası, sosyal tesisler falan varken aile bahçesi falan, bu geri dönüşle ilgili ondan bahsetmek istiyorum. Bir bayramıydı. Kurban Bayramı. Belediyede bayramlaşma yapıyor tabii. Yani bayramlaşma aradan 1-2 gün sonra, yani bayramın bitmeden görevli arkadaşlar dedi ki, başkanım 40 tane genç var, sizi görmek istiyor falan. İlla belediyeye geldiler. Görüşmek geldim. Böyle yaşları 15 ile işte 20 yaş grubu diyelim. O grupta bir 40 genç falan böyle. Çok efendiler. Hoş geldiniz dedik. Çay kahve ikramına buyurun. Şimdi bir sözlü seçmişler yani. Dediler ki, başkanım bizi rahatsız ettik, çok özür dileriz. Çok da konuşmasından bir gencimiz mi? Dedim ki, abi biz size teşekkür için geldik. Hayırdır? Eskiden dediler, babamız köye gidiyoruz dediler, gelmek istemiyorduk.
Yani işte ne yapacağız orada bilmem ne okul kapatınca falan köy dedim ama şimdi severek geliyoruz. Niye işte 100 mavzu var abi, halısa İstanbul'da, Ankara ne varsa burada var diyorlar bu çocuklar. Bir teşekkür için. Yani inşallah bunlar geri dönüşte de hemşehrilerimiz rahat Evet, edecek. inşallah. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de memnun oldum sizinle tanıştığıma. Ben de çok rahat oldum kardeşim. Allah nasip eder mazmati aldığımız gün akşam belediyedeki memur arkadaşlar da hazır olsun sağda. Bismillah çalışacağız, o gece başlayacağız, o gece. Sabahın eski pazarda güneş doğacak. Yeni baştan doğduracağız. Ali Keskin Kılıç bizim milletvekilimiz. Bütün eski pazarın milletvekili. Tarihimizde ilk defa bir milletvekili çıkarttık. Ali Keskin Kılıç'ı tenkit ederiz, kendi aramızda konuşabiliriz belki. Şunu yapmadı, bunu yapmadı diyebilirsiniz. Ama Ali Keskin Kılıç'a başkasına laf ettirmeyin. Bizim çocuğumuzda, bizim çocuğumuz. Hep bedava yapalım. Ne oluyor bakalım dedik. Niye mağdur yapıyoruz? Geliyoruz Rahmanımızla, geliyoruz Kur'an'ımızla, biz geliyoruz biz, kızından, oğlundan, Arabistan çoğalan oğlundan, mehterinden, sazından, davulundan, biz geliyoruz biz. Ya Rabbi bu seçimleri bütün partiler hakkında yine ayrıyeten başkanın hakkında hayırları mübarek eyle. Cümlemizi doğru yolda ileride faide eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Memleketimize birlik, beraberlik ihsan eyle. Memleketimizin hakkında çalışanlara kuvvet ve kudret ihsan eyle. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle. El Fatiha. İyi kalıyor, iyi kalıyor, kötüne kaçıyor, iyi kalıyor, iyi kalıyor. Garip garibanın Erol abisi. Ormandan sonrası gelecek. Bize kök talihini garip garibanın Erol abisi. Bize kader değil bu zulüm ederiz. Kök talihini yenecek miyiz? Geçmişin mirası, geleceğin umudu. Erol Sevin.